Herkese merhaba arkadaşlar. Sıklıkla hepimizin kullandığı, gelip gittiği ve çoğunlukla binlerce kişinin ortak kullandığı bir alan. Herkese merhaba arkadaşlar. Sıklıkla hepimizin kullandığı, gelip gittiği ve çoğunlukla binlerce kişinin ortak kullandığı bir alan. Metrolar. Ve toplu taşıma araçları, Evet. otobüsler. Toplu taşımada yaşadığın en ilginç olay neydi mesela? Mesela bugün bir olay oldu. Garip 3 arkadaş. Cinsiyetini söylemeyeceğim. Biraz sarhoştular. Binmişler. Çok fazla gülüp çok fazla bağırıyorlardı. Oranın işte şoförü çok ciddi anlamda bağırıp işte ahlaksızlar vesaire gibi bir söylem takınmıştı. Burada aslında uyulması gereken de bir kural bence. Toplu taşımada bir insan neden arkadaşıyla ya da telefonla bağıra bağıra konuşur? Evet, biraz onlara geliyor aslında bir noktada. Dediğin gibi Ya da haklısın. neden güler yani? Bağıra bağıra gülerek neden konuşur? Abi sen mutlusun diye ben mutlu olmak zorunda değilim ya. Benim belki o gün başıma kötü bir şey geldi. Belki bir yakınımı kaybettim. Belki işten atıldım. Belki çok yorgunum. Belki çok kötü bir gün geçirdim. Yani senin yaşadığın duygu ve motivasyonu ben yaşamayabilirim yani. Seni eğleniyor diye ben sana saygı duymak zorunda değilim. Çünkü o toplu taşıma ve insanların zaten çoğu yorgun olarak biniyor. Ve senin o insanlara saygı duyman lazım. Sadece saygıdan da öte sanki şey var. Bencilce hareket etme. Kesinlikle en nefret ettiğim olaylardan biri de bu yani. Sen çevrendeki insanı düşünmek zorundasın ya. Çünkü bağırmak, arkadaşınla gülüşmek, ha ha ha, ho ho ho, ki ki ki. O yüzden hani biraz böyle daha sessiz, sakin kalabiliriz. Ya da bir yarım saat, 15 dakika, 20 dakika sabredebiliriz yani. Bağırarak konuşmak, ne bileyim telefonda konuşmak çok doğru değil ve çok saygısızca. Ben rahatsız oluyorum mesela. Mesela bazı zamanlar şey de oluyor. Bu baktığın zaman böyle kulaklıkla müzik dinleyen ama dışarıya sesi verdiğini farkında olmayan bilinçsizce yüksek desibelde müzik dinleyen kişiler de var. Evet. Ya geçen işte metrodayım. Ya metroların bir de şey var böyle. Tam kapıların önünde duruyorlar, tamam mı? Hı hı. Kulağında kulaklık kocaman. Öğrenci arkadaşımız. Yani ineceğim, inmem gerekiyor ama önüm kapalı. İzin istiyorum ama beni duymuyor. Yüksek sesle müzik dinlediği için beni duymuyor. En son atlaya zıplaya geçtim yani. Buna da dikkat etmek lazım. Yani kapının önünde dikiliyorsan o kulaklığın sesini kıs ya da durağa geldiğinde birilerinin inmesi gerektiğini, birilerinin de binmesi gerektiğini düşün yani. Bu yüksek sesle müzik dinleme meselesi birçok kazaya da sebebiyet verdiğini biliyoruz zaten. Birçok problemi de ortaya çıkartıyor. Kesinlikle abi, o yüzden hani müzik dinleyelim, evet ben de müzik dinlerim genelde. Hoşuma da gider. Ama çevrendeki sesi de duyman lazım. Bu birincisi senin can güvenliğin için önemli. İkincisi çevrendeki insanlar sen yolu kapattığın için geçemiyorlar yanından, önünden, arkandan. Evet, bu özellikle metropol kentlerde daha çok yaygın oluyor. Kesinlikle, maalesef ki. Bir de şey var. Verme mevzusu yüzünden çıkan tartışmalar var. İlginç bir şekilde. Evet. Mesela şeyde 10 Kasım'da başıma geldi. Yeni bir olay. Ulusal basına da yansıdı aslında bu olay. Metro seferleri iptal edildi Yeni Mahalle'den. Ben de Milli Kütüphane tarafına gidiyorum. Yeni Mahalle'de metro seferleri iptal edilince binlerce kişi, abartısız söylüyorum, çok kalabalık, Ego otobüsleriyle başka bir metro durağına taşındı. Orada otobüsler tıklım tıklım zaten. Üst üste biniyor insanlar, işine yetişmek için oradan oraya koşuyorlar, bir şeyler. Neyse en son otobüs bulduk. Yaşlı bir teyze, bacağı kırılmış ama ayakta durmak zorunda çünkü oturacak yer yok. Oturan arkadaşlardan biri de genç. Teyze işte bacağını düzeltiyor, bir şeyler yapıyor falan. En son kendini bunu görev bilinen bir amcamız, abimiz şey dedi delikanlıya. Kardeşim dedi, sana yakışanı yap da dedi. Ablamız otursun bak dedi. Bacağı kırılmış dedi. Ayağı acıyor falan dedi. Genç arkadaşımız diyeyim. Gece nöbet tutmuş ve uykusuz, gözlerinden belli yani. Böyle bir ofladı pofladı. Abla dedi, abi dedi, geceden beri ayaktayım dedi. Nöbet tuttum dedi. Yani ayakta duracak halim yok dedi. Kusura bakma. Teyze de dedi ki yok oğlum yok dedi. Sen dedi kalkma dedi. Gerek yok dedi. Tam o sırada konu kapanacak. Yan tarafında duran bir tane beyefendi, kalkmak zorunda değilsin kardeşim, sen rahatına bak, boş ver deyince teyze çileden çıktı. Evet. İçinden söylendi falan. En son döndü beyefendiye.
Bakar mısın dedi. Sana ne oluyor dedi. Sen de karışıyorsun dedi çocuğun dedi işine dedi. Sen dedi onun avukatı mısın dedi. Böyle deyince genç çocuk da gel abla otur ya dedi. Bu neymiş falan kalktı. Öfkeyle kalkınca kadın da oturmadı. Oturmam ben oraya falan dedi. Sonra döndü, hakaretler etti, küfürler etti. Genç arkadaşımızın yerine başka bir amca oturdu. Konu böylelikle kapanmış oldu. O koltuk ne teyzeye yer oldu ne de genç delikanlıya yer oldu. Bak yine bir bencilce hareket daha geldi. Evet yani burada ilginç olan teyze genç arkadaşımızdan bir şey istemedi. Herhangi bir talepte bulunmadı. Başka bir beyefendi sana yakışanı yap deyip emrivakiyle çocuğa kalk dedi. Sonra iki kişi tartışırken hesapta olmayan başka biri boş olan koltuğu kaptı. Şey de var mesela. Yani çok dalgın olduğun zamanlarda mesela işte şoförün kapıyı açık unutması ya da şoförün dalgınlığına gelmesi. Şoförün örnek veriyorum bir sürü canı tehlikeye atarak hızlı bir şekilde yol üzerine gitmesi. Özellikle metropol kentlerde Evet. çok sık gördüğüm şeylerden bir tanesiydi mesela. Çok hızlı kullanıyorlar. Gereksiz hızlı. Yani buna benzer birçok sorun var. Bilmiyorum nasıl altından kalkılır hangi fikrim yok. Özellikle büyük şehirlerde toplu taşıma araçları bazen hani belki benzetme çok uçuk olacak ya da bazı arkadaşlar bunu yanlış yöne çekecek ama Nuh'un gemisi gibi yani üst Evet. üste gidiyoruz. Vücutlarımız artık insanlara temas ediyor ve biz koronavirüs dönemindeyiz aslında. Daha da atlatamadık bunu. Ama mecburuz da bir yandan işimize yetişmek zorundayız, evimize yetişmek zorundayız. Bir yandan zaman kaybı meselesi var, bir yandan da sağlık tehlikesi var. O yüzden bilmiyorum hani nasıl olur, nasıl halledilir. Hala bence toplu taşıma konusunda çok da iyi bir noktaya geldiğimizi söyleyemiyorum. Çünkü bu ülkenin birçok noktasında böyle. Öyle tahmin ediyorum. O yüzden zaten kurallara uyma konusunda da çok iyi olduğumuzu söyleyemeyiz toplu taşımalarda. Hı hı. Hani yer vermedir bilmem nedir illa ki bunlar oluyordur doğrudur ama ben engelli vatandaşlarımızın hala toplu taşımalarda görülmezden geldiğini düşünüyorum. Onlara ayrılan yerlerin sağlıklı insanlar tarafından doldurulduğunu ve engelli vatandaşlarımızın mecburen ayakta yolculuk yaptığına çok kez şahit oldum. Yani bunu da insanlara aşılamak ve bunu da insanlara öğretmek lazım bence. Yürümekte zorlanan bir vatandaş kendisine ayrılan koltukta neden oturamıyor mesela? Bu da bencillik. Yani az önce konuştuğumuz bencillik konusuna geliyor yine olay. Şöyle bir şey de olamaz mı? Mesela otobüslerde örnek veriyorum bölüm bölüm yaş kriterlerine göre yerler ayrılsa. Zaten ayrılmış ama kimse buna dikkat etmiyor. Sıkıntı orada. Ben genelde engelli yerleri gördüm. Yani Engelli yerleri ve 65 yaş üstü için yerler var. Yani yazıyor zaten. Kaldı ki 65 yaş üstüne zaten birçok arkadaşımız, ben de keza oturuyorken yaşlı bir kişi araca bindiğinde yer veriyoruz. Bunda problem yok ama şu anda ülkenin birçok noktasında otobüslerde engelli binme özelliği olmasına rağmen çalışmıyor. Engelli vatandaşlarımız bir kere otobüse binemiyor birçok yerde. Otobüse binseler bile şey yok. Tekerlekli sandalye kullananlardan bahsediyorum özellikle. Tekerlekli sandalyeyle otobüse binemiyor çünkü otobüs tıklım tıklım. Binmek istese bile binemeyecek. Bindi diyelim, tekerlekli sandalye kullanmıyor. Onun yerini başka biri doldurmuş. Yine ayakta yolculuk yapmak zorunda ve bu engelli vatandaşlarımız için çok zor bir durum. Yani bunu gerçekten insanların dikkat etmesi gerekir. insanlar bencilce hareketler tabii ki zaman zaman yapıyorlar ama çok özellikle son dönemlerde insanların çok fazla bireyselleştiğini görüyorum. Evet. Bilmiyorum hani buna ne sevk ediyor? Sosyal medya sevk ediyor olabilir, para kazanma hırsı olabilir, çeşitli faktörler olabilir bilmiyorum ama çok bireyselleştiğimiz açık. Burada evet hepimiz özgürüz ama özgürlüklerimizin sınırı var. Bizim özgürlüğümüz yanımızdaki, karşımızdaki insanı rahatsız etmemeli. Onun özgürlük alanına, onun güven alanına taşmamalı mesela. Öncelikle bunu göz önünde bulundurmalıyız. Bu sadece toplu taşıma için değil, toplu yaşam alanları için de geçerli bir kural. Bununla beraber gerçekten engelli vatandaşlarımıza ve büyüklerimize yer vermemiz gerekiyor. Bu zaten hani çocukluktan beri bir coğrafyada geçerli bir kural ama bence toplu taşıma araçlarını yöneten yerel işletmelerdir, işte kurumlardır. Bu tür uygulamaların uygulanabilir olduğunu bence denetlemeli. Engelli koltuklarının kimler tarafından doldurulduğu,
araçlardaki engelli biniş ve iniş mekanizmalarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmeli ve denetlemeli ki engelli vatandaşlarımız da toplu taşıma araçlarını kullanabilsin ve Evet. toplumsal hayata kolayca katılabilsin diyorum. Ben de sözümü burada noktalıyorum. Umarım güzel günlerde, güzel yolculuklarda buluşmak dileğiyle diyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dileriz arkadaşlar.